Taşındığımı biliyorsunuz ama hayatımda neler değiştiğini tam olarak bilmiyorsunuz. Ben de bu vlogda tamamen bunlardan bahsediyor olacağım. Bir vlog olduğu için, vlog yani video blog olduğu için bunu izleyerek göreceğiz. Çünkü ben de spontan şekilde ne çekeceğimi tam olarak bilmiyorum ama hayatımda neler değişiyor onu anlatacağımı biliyorum. Astrolojik olarak da birçok şeyin hepimizin hayatında değiştiği bir dönemdeyiz. Bu değişim etkileri beni de oldukça etkiledi. Kararlar aldım şu dönemde. Bunlardan bahsedeceğim size. O zaman güneşte hafif hafif aşağı doğru iniyor. Çok acayip bir şekilde birden indi bu video sırasında. Burada aslında kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bitkileri çok seven bir plant lady olarak böyle videoyu açtım. Kedilerim belki yanıma gelir ve ben kundalini meditasyonumu yapacağım. Bu sefer hareketli bir meditasyon. Esas önemli olan, inanılan şey hep niyetin önemliliğidir. Işık şu an daha güzel oldu bu arada. Burası benim çekim köşem olmuş olabilir şu an. Öyle karar verdim. O zaman yapalım. Hadi meditasyonumuz 7. günde. Biliyorsunuz ki Kundalini çalışmaya başladığımdan beri herkeste olduğu gibi benim de hayatım birçok şekilde değişti. Niyet etmiştim ve 40. günü yeni evde tamamladım. Bu aslında hedeflerimi daha çok programlamakla da çok alakalı. Yani aslında her meditasyon yaptığımızda kendimizi biraz programlamış ve manifest etmiş gibi oluyoruz bir noktada. Govinde Mukande Udare Apare Hariyang Kariyang Niname Akame Govinde Mukande Udare Apare Hariyang Kariyang Nirname Akame. Bal bittiği için şurup koyacağım. Bu soğumuş zencefil çayı. Mikrofona ne oldu yine? İyi geliyor mu sesim? Çok az. Şekerden iyidir. Evet. Birazcık da limon. Böyle koyacağım açık bir şekilde. Biliyorsunuz ben tembel biriyimdir bu konularda. Yine üşengeçlik. Biraz ışık alayım yüzüme. Bugünlerde Judy ile uğraşıyorum biraz. Çünkü Judy ev değiştirdiğimiz için yaramazlıklar yapıyor. Judy her zaman bir dört ayaklı sabır öğretisi gibi. Ama rüyalarımda onu başka birine verdiğimi görüyorum. Uyandığımda melek gibi masum bir şekilde yanımda uyuyor. Çok hassas, çok çekingen bir kedi. O yüzden de misafir geldiği zaman hemen bir yerlere saklanıyor. Ama en çok bana bağlı olan ve en çok sevgiye ihtiyacı olan kedim Judy. Judy'nin eğitilmesi gerekiyor ama ben eğitirken hiçbir zaman kedilerime kızmıyorum. Ve bu durum onların anlamasını zorlaştırıyor mu? Sanmıyorum. Dudi'yi kovalayan ve rahat vermeyen bir kedi Goody. O yüzden de Goody'ye bazen haksızlık olduğu için ve rahat vermediği için, alan bırakmadığı için bir iki kere biraz sert konuştuğum oldu. Ama çok bağırmak gibi değil. Hani kızdığımı anladı ama. O zamanlarda Goody gerçekten bana darılıyor. Yani o kadar hassas bir kedi. Çünkü hiç alışık değiller. Ben her zaman onlara yumuşak, sevgi dolu biri oldum. Çünkü onlar kediliklerinin gerekliliklerini yapıyorlar.
Bir kedi içgüdüsel olarak ne yapmalıysa onları yapıyorlar. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorlarsa da ne anlatmaya çalıştıklarını anlamaya çalışıyorum. Ama şu an Judy'nin huzurunun biraz taşındığımız için de böyle bozulduğunu düşünüyorum. 3 kedi annesi olmak zor. Sevginin bazı gereklilikleri var. Sevgi emektir diye bir Türk filminden alıntı yapayım. Biz onların varlığıyla bence çok şey kazanıyoruz hayatta. Ay çok duygulandım, ağlamayacağım. Yani onlar benim hayatımın çok güzel bir parçaları. Hiçbir zaman onlara gerçek anlamda kızamıyorum. Yani o kadar tatlılar ki dilleri yok, anlatamıyorlar. Bazen miyavlayarak bir şeyi ısrarla anlatmaya çalışıyorlar. Anlamaya çalışıyorum. Yine benim duygusallığım. Neyse. Yarın handpan dersimi çekmeyi planlıyorum. Living in the present moment, live in the present moment. Living in the present moment, live in the present moment. Living in the present moment, live in the present moment. Living in the present moment, live in the present moment. Living in the present moment, live in the present moment. Living in the present moment, man, in the present moment. Living in the present moment, live in the present moment. Living in the present moment, live in the present moment. Living in the present moment, live in the present moment. Living in the present moment, live in the present moment. I still refuse it, like the way you do it. Keep on rocking to it. Do not stop it, do not stop it, do not stop the music. Piyanom geldi bugün. Dudi küçücük yatakta mı yatıyorsun? Judy. Yine
Benim gudişim nerede yatıyor? Son günlerde çok bir şey çekemedim. Dudu dışarıda kalmış. Ama gelmek istemiyor sanırım. Orada bir tane sepette yatıyor. Sepet, böyle bir kedi evi var. Gece bile orada yatıyor ve küçücük. Orada zaten en iri kedim benim. Dudi. Dişi olmasına rağmen. Ama o sepette çok güzel bir şekilde yatıyor. Orayı çok sevdi. Kimseye de kaptırmıyor. Konumuza geri dönelim. Bugünlerde çok bir şey çekemedim. Ama yaşıyorum, merak etmeyin. Her şeyi çekemiyorum haliyle. İki manada da. Dün terapiye gittim. Psikoloğumla yaptığımız kaliteli muhabbetten sonra çok güzel bir telefon geldi. İptal olan bir konser etkinliği yerine yeniden bir grup kurdular ve o grubun vokali ben oldum. Spontan şekilde çalma skilllerimizi kullandık. Sonra eve geldim. Gece yarısından sonra oldu bu. Sonra meditasyonumu yapmam gerekiyordu. Gerçekten gözlerimden uyku akarak o meditasyonu yaptıysam her şeyi yaparım. Çünkü eğer bir gün bile yapmazsam en baştan birden başlamam gerekiyor ve dün 10. gündü. 40 güne tamamlamak gerekiyor biliyorsunuz. Şunu düşündüm dün performans yaptıktan sonra. Ben yaşadıkça, olgunlaştıkça mükemmeliyetçiliğimi törpülemiş biriyim. Eskiden olsaydı belki birçok şey için kendimi çok yargılardım ve farklı değerlendirirdim. Bence başarıyı değerlendirirken öncelikle hangi şartlarda, elinizde hangi imkanlar varken ve hangi kapasitedeyken siz, hangi tecrübedeyken nasıl bir performans gösterdiğiniz bu parametrelerle değerlendirilmeli. O yüzden her şartta sanki aynı şartlardaymış gibi kendinizi değerlendiremezsiniz. Her gün yeni bir gün, her performans yeni bir performans. Her performansın şartları farklı. Birçok etken farklı. Tecrübeniz, o gün yaşadıklarınız, psikolojiniz, performans psikolojiniz, ne kadar hazırlandığınız hep farklı. O yüzden her biri biricik. Bu şekilde değerlendirmek lazım ve hep kendinize yönelik değerlendirmek lazım. İnsan olduğunuzu unutmadan, kendinize insan olma hakkını vererek değerlendirmek gerekiyor. Ve ben çok fazla insan görüyorum. Mikrofonu kaydetmiyor muyuz? Kaydediyor. Ve ben çok fazla insan görüyorum. Ve ben çok fazla kendini başkasıyla yarıştırarak değerlendiren insan görüyorum. Bence otantik şekilde, kreatif şekilde, yol açarak, bir şeyler deneyerek, bir şeyler başarmaya çalışmak en doğrusu, en sanatsal, en artistik olanı. Ama başkalarını taklit ederek, onlar gibi olmaya çalışarak, onlarla kendini yarıştırarak, başarını da o şekilde değerlendirerek yaşamak kendine bir haksızlık. Ve bu şekilde mutlu olamazsınız. Ama bunun için de aynı zamanda kendin olma özgürlüğünü yaşamanız gerekiyor. Ve aynı zamanda kreatif bir insan olarak yetiştirmek gerekiyor kendine. Bu ne demek? Beynini buna yönelik. Taklit etmek değil, üretmek üzerine yetiştirmek. Ben konservatuarlı biri olarak kreatif şekilde büyüdüğüm için çok şanslıyım. Kendimi ifade etmek üzerine eğitirken kreatif yollar bulmaya alışmışım. Bu bence çok fark yaratıyor ve çok kıymetli bir şey. Ama bunun için konservatuar okumanız şart değil. Otantik olabilmek, bir weirdo olabilme şansını vermek kendine müthiş bir şey. Bugünlük aşırı düşünme seansımız böyleydi. İşte güne böyle başladım. Başucumda uyuyan Gudi
ve Judy. Ve Judy de az önce kapımda bekliyordu. Kapalı kapıları sevmeyen kedolar. Ne oldu? Ne oldu? Mama kokuyor ağzın. Ay. Tamam indiriyorum. Tamam özür dilerim. Çok özür dilerim. Zorla yok. Zorla olmuyor. Son zamanlarda daha sık yoga yapmaya başladım eskisi gibi ama olabildiğince daha sık bir şekilde. Çünkü kendimi disipline zorlamak istemeyen biriyim artık. Bundan çok sıkılmış, bütün hayatı boyunca disiplinle yaşamış biriyim. O yüzden evet Gudi dışarı çıkmak istiyor. Hemen onu içeri alayım. Gel bakalım Gudiş. Gudi'yi kucağıma almak isterim ama her yerim tüy oluyor. Neyse. Kucağıma almadan göstereyim size. Gudi! Kar topum benim Allah! Çok ağır. Biliyorsunuz ki benim asıl eğitimim modern dans üzerine ve dansla ilgili her şeyi öğrendiğimiz bir eğitimde diyebilirim. Ama yıllar geçti. Ben de uzun yıllar yoga yaptım bunun yanında. Yoga hocalık eğitimleri aldım. İşte yin yoga, hatha yoga ve meditasyon hocalık eğitimleri aldım. Ama benim asıl kaygım ondan sonraki dönemde kelimelerle kendimi ifade etmekte zorlanmaktı. Ama artık kendimi kelimelerle ifade etmek konusunda daha becerikli biri gibi hissediyorum. Bence doğru da bir gerçek. Böyle olduğunu biliyorum. Zaten hani söz dalaşı gibi şeyler de yapamam. Öyle bir huzur bozan yapım da yok hayatımda. Ve öyle bir yaşayış biçimim de olmadığı için böyle şeylerden her zaman kaçan biriyim. Bu da bilinen bir şey. Aslında doğru dozda kendi ifade etme biçimlerimizle bence doğru şekilde, doğru bir üslupla bence kendini ifade etmenin önemi büyük. Her neyse konumuza geri dönersek, şimdi yılların değiştirdiği güç bence daha iyi kendini ifade edecek. Çünkü ben daha önce böyle picture düşünen, görsel hafızayla düşünen biriydim. Ama daha çok şimdi kelimelere de dökebilen biriyim. Bu bana bir avantaj olarak dönecektir. Ve ben kendi pratiklerimde bilgilerimi tazeleyerek, kendi derslerimi yazarak, kendi bedensel ihtiyaçlarımı dinleyerek doğaçlama dersler, kendi ders pratiklerimi yapıyorum. Ve bu pratiklere sizleri de dahil etmek bence güzel bir fikir, güzel şifalı bir etki olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden madem bunu ben yıllardır yapıyorum, neden öğretme aşamasına geçmeyeyim, neden bunu paylaşma aşamasına geçmeyeyim diye düşünüyorum. Ben bunu zaten yaparken tek başıma yapıyorum ama beraber yapıldığında daha regüle eden bir şey haline geliyor. Birlikte olmanın verdiği ayrı bir güzellik oluyor. Ve ben genelde komut almayı seven biriyim yoga derslerimde. Bu çok rahat bir konforlu alan ama aynı zamanda bu dersi yönetiyor olmak da başka bir konum ve daha başka bir deneyim. Kendi derslerimi yazıyor olmak, kimseye bağlı olmadan tamamen hisleri dinleyerek o dersleri yapabilmek bence o da çok güzel oluyor. Ama bunu birisiyle paylaşabilmek ve onlara modifiye etmek, onlara uyarlamak, onlara anlatabilmek de başka bir şey. Bunları deneyimlediğim, bilgilerimi tazelediğim, bu eğitimle alakalı kitapları tekrar baştan okuduğum bir dönem geçiriyor olacağım bugünlerde. Ve tabii bazı kitapların İngilizcesi var, Türkçesi yok. Onları da biraz yavaş da olsa okuyacağım. Daha önce de okumuştum. Daha önce paylaşmış olduğum 3 tane Yin Yoga dersi var.
pandemide paylaştığım 2 tane yin yoga dersi var. Ama bir tane böyle benim kendimin çekmediği daha güzel bir videom var. O en çok izlenmiş şaşırtıcı şekilde. Aslında devamlı yapılıyor mu merak ediyorum. Altında güzel tatlı yorumlar var beni motive eden. Konuşmadan bir ders yapılsaydı şu an çoktan hocaydım. Ama biliyorsunuz ki herkes eğitim alıyor. Herkes kendine yardım etmek için hocalık eğitimi alabilir. Kendi derslerini yazabilmek için hocalık eğitimi alabilir. Daha gelişmek için. Ama öğretme aşamasına hazır hissetmek gerçekten çok başka bir şey. Şimdi o aşamayı biraz daha net şekilde deneyimlemek benim için güzel bir şey. Bu sırada da tabii beslenmeme daha dikkat eder bir hale geldim. İnceldim biraz. Ve Yin Yoga'nın etkileri de duygusal yemeden sizi uzak tutan ve bunu çözümleyen şekilde gelişiyor bence. Daha farkındalıklı, daha mindful bir yere götürüyor. Böyle yani. Bakalım beraber katılmak isteyen kişiler olursa neler hissedeceğiz, neler deneyimleyeceğiz bakalım. Heyecanlı bir evre. Bunun yanında başka bir kararım daha var. Şimdilik bu kadar. Birazcık da bu dişimi seveyim. Sizin için. Değil mi Gudiş? Gudişimi yerim ya. Dudi de yine dışarıda sepetin içinde yatıyor galiba. Hepsinin 3 kalp yorumunu biliyorsunuz. Ama sırf benden dinlemek isterseniz bugün piyano ve vokal olmak üzere güzel bir canlı kayıt yaptık. Ve onu paylaştım Instagram'da ve Shorts olarak kısa halini. Dinlemek isterseniz bu videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız benim için çok değerli olacak. Duydunuz mu? Anne dedi. Anne, wow wow gibi bir şey oldu ama. Efendim, Gudiş. Yatıyor beni sev diye, beni sev diye. Ben onu getireceğim şimdi bir tane. Şöyle. Gudiş, Gudiş seni şöyle kucağıma alabilir miyim? Bir saniye dur rahat dur. Daha rahat dur bak seveceğim seni. Ocağın üstüne çıkma. Bir saniye. Şöyle bak. Bak. Videoyu seninle kapatalım Gudiş. Hadi miyav. Anne. Bir kere anne de. Anne desene Gudiş. Zorla güzellik olmuyor. Teşekkür ederim izleyen herkese. Görüşmek üzere.
günün enerjisiyle hızlı çalmayı tercih etmişiz sahnede bunu. Tabii öyle olunca benim için daha zorlaşıyor olay. 3 kalp.